Ya da Film Akademi'nin mübarek ve seksi takipçileri, çılgın takipçileri yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 3 tane Instagram'da gördüğüm çok güzel bir teknik gördüm. Onları göstereceğim. Bunları Instagram'da kısa videolar olarak da gösterdim. Malum çağımızın şeysi oraya doğru akıyor ama YouTube'u da ben boş bırakmak istemiyorum. Çünkü YouTube'da daha geniş çaplı ve gerçekten öğrenmeyi isteyenlerin olduğu yer olduğu olarak yaparak YouTube'u kodladığım için kafamda ki amacımız da o. Kada Film Akademi dememizin nedeni de o. O yüzden dedim ki bunlar kısa video olarak kalmasın. Azıcık geniş geniş, rahat rahat konuşarak, tekniğinde mantığını anlatarak orada gösterelim dedim. Ve YouTube'a video çekmek istedim. Çünkü bunlar Instagram'da biliyorsunuz mantık çok böyle çok hızlı, biraz daha böyle oranın kendi taktikleri var falan filan. Hem ben tam biliyorum hem bilmiyorum, hem uyguluyorum hem de uygulamıyorum. Çünkü çok da içime sinmiyor o kadar hızlı tüketmek. Tamam, hız çağındayız ama bu kadar da hızlanmayalım be. Bir frene basalım be. Arada böyle yapalım. Bak, bu Paris'in çevresindeki otobanda bile çevreyi kirletmeyelim diye ne yaptılar? 50'ye düşürdüler hızı. Demek ki çok hızlanırsak da çevreyi kirletiyoruz diyerek sosyal mesajımı vereyim. Şöyle videolarıma gelelim. Ekranıma geçeyim. İlk videom, bunu aslında önceki yıllarda benden bir rapçi de istemişti. Tupac, rahmetli Tupac'ın bir videosunu örnek göstermişti. Demişti abi bu çok tatlı, çok güzel, çok yahşi oluptu. Bunu biz kliplerde kullanabilir miyiz? Sonra millet her yere gidince bütçe var ama bize gelince yok, nasıl yaparız falan. Ben normal bu çekim için, profesyonel çekimden bahsediyorum, Alexa'yla ya da bir Red'le çekeceğiniz klipten bahsediyorum. Yana güzel bir setup hazırlanır. Set pozitif falan yapar genelde Türkiye'de bunu. Kamerayı da yana koyarsın. O şekilde çekersin. Şu tarz, hani klipte şu şekilde olacaktı. Araba gidecekti. Şurada olaylar olacaktı. Tupac'ın klibi de öyle. Sonra gidecekti. Sonra bütçede anlaşamadık. Daha sonra dedim ki acaba bunu low budget nasıl yapabiliriz? Diyelim ki kendim için. Sonra zaten bu arkadaş da onu düşünüp yapmış. Kendisinde kamera olarak Insta360'ın Ace Pro 2'si var. Bu GoPro ile de Osmo Action'la da yapılır. Şöyle önce bir videoyu göstereyim. Çok güzel gidiyor. Buna Night Lapse adını vermiş. Normalde Hyperlapse diyoruz ya buna. Hyperlapse. Ayrıca kamerada kendi içinde Star Lapse diye bir özellik koymuş. Star Lapse ismi de sanırım hani time lapse ve yıldızlardan gelme. Yıldızların kaymasını görüyoruz ya. Zaten videoda da görüyor musun, böyle ışıklar biraz daha yıldız gibi sert, hızlı geçiyor. Blurlu, böyle anlayamıyorsun. Tabii shutter özelliği de var orada. Şimdi bu kardeşimiz, ismini de verelim, Aşık Kasem diye bir sayfa paylaşmış bunu. Şöyle finalini gördük. Sonra nasıl yapmış? ISO'yu otoya aldım diyor. Çünkü ISO ile uğraşacak vakti yok. Shutter'ı da diyor 1/2'ye aldım diyor. Sonra güzel bir vantuza koydu arabanın kenarına. Burada galiba önüne yapıştırıyor da o videoyu koymamış. Sonra yandaki videoyu izliyoruz biz. Dik bir şekilde, Instagram olduğu için. Çok güzel bir sonuç elde etmiş. Burada da önden çekmiş. O öndeki halinde koydumuş bak buraya şimdi. Burada arkaya doğru izliyoruz. Burada da önden. Gayet güzel bir sonuç vermiş. Bunu nerelerde kullanabiliriz diyorsan, ilk klip örneğini verdim. Sonra şöyle bir şey olabilir. Bir televizyon programı çekiyorsunuz, belgesel çekiyorsunuz. Televizyon programıyla şöyle olur. Sunucunuz var. Arabada geçen konseptler oluyor bazen. Orada bunu her türlü kullanabilirsiniz. GoPro'yla, Insta360'la, Osmo Action'la o şekilde gider. Bu çok hoşuma giden bir teknik oldu. Yeni bir teknik değil ama çok basit hale getirildi. Bunu telefonla da iyi bir, şu vantuz kısmı çok önemli. Aman ha düşmesin. Yapılabilir. Sonra ikinci çok hoşuma giden, yine low budget işlerde, hani düşük bütçeli, çok fazla paramız yok, eşe dosta klip çekeceğiz kafasında olanlar için, bu bir klip olduğu için klip diyorum. Bir film sahnesi olabilir. Film sahnesinde de çok güzel kullanılabilir. Bu ya da bir reklam çekiyorsun. Her şeye, senaryona bağlı. Önce bir izleyelim. Sonuca getireyim. Sonucu görüyoruz. Kameraya doğru ateş ettiriyorsun oyuncuna. Bu bir klip. Geldi. Tam kameraya tuttu. Ateş etti. Ve dağıldı. Şimdi kameraya doğru
Tabancayı tutturamazsın, gerçek tabancadan bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Kamera tam şurada. Aynadan bizim karakterimizi görüyoruz. Gördün mü? Tam burada. Başı bu. Hazır mısın diyor. Hazırım. Kaldırdı silahı. Tam ateşini etti. Şuradaki set çalışanı da tam kaldırdığında, ya da o oyuncu sanırım ona bakıyor, tam vurmaya yakında silahı kaldırıyor. Sonra en basitinden after'dan bile şuraya bir ateş efekti koyarsınız. Artık çol çocuk da yapıyor onu. Basit ve ortaya çıkan sonuç bence çok güzel. Çok iyi. Bayağı sevdim. Bunu da Meet Super Giant diye bir sayfa paylaşmış. Geçelim bunu da. Son göstereceğim video da bu. Videoyu şöyle izlediğimizde diyoruz ki çok güzel bir VFX var. İşte gökyüzünde uçan balıklar, arkada gün batımı harika. Sonra Instagram ve TikTok'un meşhur Jordi'si var ya, öyle basit bir şey yapmış ki sanırım telefon için üretmiş. Telefon reklamı için yapmış bu videoyu. Çok basit. Şu efekti nasıl vermiş biliyor musunuz? Bak. Akvaryumla. Çok zekice. Gün batımı saatine doğru gitmişler. Almışlar akvaryumu. Telefonla çekiyor. Çocuğu da yönlendiriyor. Şu tarafta, bu tarafta diye. O da dokunuyor. O kadar güzel ki. Bak, yönlendirme bazen tutmuyor bile ama izleyici onu anlamaz. Çok güzel. Acayip hoşuma gitti. Yani bu tarz zekice şeylere bayılıyorum. Bu verdiğim 3 örneği bence kendi projelerinizde kullanabilirsiniz. Hani görüyorsun, devasa bütçelik işler değil. Daha yolun başındaysan ya da kendi yaratıcı, kreatif kısmını geliştirmek istiyorsan bunlar da onlardan bir örnek. Ben de bunlar Instagram'ın keşfetinde aşağı kaydırırken kaybolmasın. Kada Film Akademi'nin sayfasında dursun. Belki birilerine ilham olur. Başta da bana diye bir videosunu yapıp paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Instagram'ı da nihayet canlandırabildim. Oradan da bizi takip edin. Emmoğlunuza, dayı kızınıza, herkese gönderin ki sayfa yayılsın. Biz de daha çok böyle gaza gelip videolar üretebilelim. Coşkuyu verebilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel dersler, videolar ve ayrıca vloglar da var. Onları da çektim. Onlar da geliyor. Görüşürüz. Video üretimi hakkında her şey Adobe Premiere Pro After Effects CapCut hem mobil hem de PC versiyonu tamamen özgün içerikler. İşe yarar süper fikirler, sektöre dair yenilikler.